Şimdi yanımda amcam var, öz amcam. Kendisi Almanya'da uzun süre şoförlük yaptı ve Almanya'da ADR belgesi almış. Kaçıncı hakkında almıştın amca? 5 defa girdim, beşincisinde aldım. Evet, beşinci defada girdi. Şu anda biz Fakat ben aslında bir girişte de alırdım da evet, iki negatif etken vardı. Biri Almanca. evet, İkincisi de kurs saati. Şöyle mesela ben o zaman tır şoförlüğü yapıyorum. evet. Gece çalışıyorum. Genelde gece çalışıyorum. Neden ADR belgesi almak istedin? Şimdi biz çeşitli yük taşıyoruz ya, belli bir yük değil. Ben önce UPS'te, yani posta Hı hı. şeyinde çalışıyordum. Buna gerek yok. Fakat iç hatlara döndüğüm zaman, yani nakliyat ambarı diyelim. Nakliyat ambarına döndüğümüz zaman 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 tehlikeli madde, sıvılar da geliyordu yük. Bunun için de tehlikeli madde ADR Şahin derler orada. Ne diyor? ADR Şahin, yani ADR belgesi. ADR Şahin. Evet, belgesi. Evet. Ee, Evet, tehlikeli madde taşıdın yani. tabii zorunlu oldu. Girdim, gece sabaha kadar direksiyon salladım. Kamyonu garaja bırakıyorum, oradan doğru kursa. Hoca anlatıyor bir şeyler ama ben böyle yüklüyorum. Yiyordum da hatta. Peki o ADR belgesini Türkiye'den alsaydın orada kullanabilir miydin? Evet, geçerli. Geçerli. Evet, şeyler, birçok burada sürücüler oradan Almanca nedeniyle alamayanlar Türkiye'den alıyorlar. Evet, çok adayım var öyle şu an. Gelecek 2-3 tane adayım Evet. var yurt dışında. Almanya'da alınan da Türkiye'de geçerli. Bu ADR, Avrupa Birliği Sözleşmesi'nde taraf ülkelerde Türkiye var. Mesela Almanya'nın taraf olduğu uluslararası tehlikeli işte maddeler vesaire falan şeyinde, Evet. Türkiye taraf olduğu için birbirinin bu belgesini tanıyor. Eğitime katılma zorunluluğu var mıydı orada? Zorunlu muydu eğitim? Yo, üstten katılma. Mesela burada katılım zorunlu. Devamsızlık hakkı bile yok. Yok, istersen Mesela hiç katılma, adamın, direkt sınava mesela gir. adayın cenazesi var da cenazesi varsa ben onu yok yazmam gerekiyor dersin. Evet. Yani hiçbir bahanesi de yok yani. Hasta olsa da falan filan. Şimdi bir de 5 gün şöyle, eğitim 30 saati tamamlayacak. sınavı kaybettiğin zaman sana 2 tane kurssuz sınav hakkı veriyor. 2 defa. Yani sana bir gün veriyorlar, direkt sınava giriyorsun. Yani Evet. kursa girmeden. Bizde 4 hakkı var. He. Onları, belki de 4'tür, tam bilemiyorum. Ben 2 aklımda kalmış. Evet. Peki hangi sınıfları taşıdın tehlikeli madde olarak? Yanıcı Şimdi- benzin falan mı? Tabii. Burada tehlikeli maddenin bu 3'le başlayan tam Sınıf 3 şeyi, yanıcı sıvılar. yanıcı sıvılar. 3'le başlayan, gerisini tam hatırlayamıyorum. Bir araçta benzin deposundaki hariç 20 litreden fazla yakıt, akaryakıt varsa burada tehlikeli madde ADR belgesi gereklidir. Evet. Evet. Burada aynı mı? Araç depo yakıtı mı diyorsun? Araç deposu Araç deposunun haricinde. Şimdi 1500 litre sınırı var depo benzin olarak. 1500'ü Ya geçerse mesela bu ADR'de. arabanın 40 litre var. Hı hı. 40 litre. Araçlarda 40 1500 litrenin haricinde bidon içinde 20 litre. bidon içinde bizde 80 litre. Yok, Almanya'da Pardon, 20 litre akaryakıtın fazlası 20 ADR litrede ya bir bidonla 20 litreden fazla yakıt taşıyorsan ADR'li mi olması gerekiyor? ADR gerekiyor, evet. Kamyon ne yapıyor? Oo. Manyak. Oo. Allah'ım yarabbim. Şey levhaları falan takıyor muydun sen yani? Levhaları falan Tabii takıyor. şeye o Turuncu plakalı. turuncu plakayı. Mesela biz tünelleri anlatıyoruz mesela. Bazı tünellere giriyorsun, giremiyorsun.
Evet. harfler falan filan var. Ama Türkiye'deki tünellerde böyle bir uygulama yok. Avrupa'da karşılaştın mı öyle tünellerle? Şuna giren Tabii aşağıya tabii. giren. Tabii. A, B, C, D'ler falan. Aynen. Evet. Türkiye'de daha henüz o tünel şeyleri ama sorularda geliyor yani. Mecbur Evet. tünel Şimdi sorularını çok bilmeniz lazım. burada sınavda yağla arabalardan yağ damlıyor ya. Evet. Bununla ilgili bir şey var mı? Bölüm var mı? Ben de ses geliyor. He? Arabalardan damlayan yağla ilgili bölüm var mı sınavlarda? Sınavlarda ya derken mesela Mesela Almanya'da kaçak trafik şeyinde e, arabalardan yağ damlaması kesinlikle yasak. Diyor ki bir damla yağ 600 litre suyu, yeraltı suyunu zehirler. biz yani kanalizasyona karışmasın diye şöyle yapmanız böyle yapmanız lazım diyoruz ama Kanalizasyonda şöyle, mesela o ADR'de eğer bir yakıt kaçağı varsa bu kanalizasyondan eve ulaşabilir. evet, evet Burada da var mı? var. Aynı demek. Anlatıyoruz onları. Tabii. Aynı sorular aynı. Yani sınav soruları da zaten şoförler için ağırlıklı yük güvenliği, yük taşıma ile ilgili Evet. ağırlıklı sorular geliyor ama tabii sınıfları bilmen lazım. 9 tane O sınıf bağlama bağlama, evet, spanzet falan. aynı, hemen hemen aynı. O ne soracaktım? ADR belgesi. Kışın kaç litre olur? Hacmi. Yazın 5. Şey kontroller nasıl peki? Denetim nasıl orada? Taşıma sırasında. Çok kontrole denk Evrak. geliyor mu? Evrak. Ya pek fazla ben denk gelmedim de. Evrağa bakarlar. Nerede Yani bakıyorlar mesela Evra? şimdi Boşaltımlarda mı? Hayır, yolda gidiyorsun. Evet. Seni durduruyor. Semer diyorlar. Yükün belgesi. Evet. Yükün ne oldu? Taşıma evrakı diyor. İçeriği. Bu ayrıca DDR olduğuna dair veya olmadığına dair de bir belge olur. Ekipmanlara falan bakıyorlar mı? Malzemelerin araçta. Tabii olması gereken, mesela diyelim bir yere ben denk geldim. Şey yoktu arabada. Gözlük. Hı. Yani masket şu vardı. Baret vardı. Evet. Gözlük yoktu. Almadılar içeri. Neydi firmanın? DuPont. Evet, evet. Frankfurt'ta. İçeri almadılar. Burada da öyle. Şeyler hakaret Evet. donanımları almıyorlar. Evet. Fakat orada daha intizam hale gelmiş. Neyse, ondan sonra ben Biz 2010'dan sonra başladı bizim bu işler. He. Daha sistem yeni oturuyor. Yani geçiş sürecindeyiz hala. daha sonra Eksikler ben var. bütün şeyleri tamamladığım için en son benden şey istediler. Sabıka belgesi. Polisten. Onu da aldım. Sabıkam da temiz. Aynen. Sonra orada alan sorumlusu oldum. Yani orada Almancası Hofmeister. Evet. Hof'tur falan. Hof derler. Ya şoförlük yapmadın. Şoförlük yaptım. Şeyleri, bu konteynerleri, bu dorseleri falan şeylerle Ha. ben yerleştirdim. O alanın düzeninden ben sorumluydum. Neydi ya? Evet. Neyse. Yurt dışı uluslararası olarak ADR belgenizi kullanabilir. Mesela şey var. Çok şoför ihtiyacı var mı Almanya'da ADR? Çok. Almanya'da bugün bütün yani kalifiye meslekler hariç, mesela öğretmenlik hariç, mesela benim eski eşim hemşireydi burada, Evet. yoğun bakımda. Ben ondan fazla maaş alıyordum. Yani ihtiyaç var değil mi amca? Şartlar da iyi. Almanya, Çok güzel. evet, Almanya'da Şoför işsiz kalmaz. Mesela ben epey uzun bir yıllar çalıştım. İtalya'ya çalıştım, İspanya'ya çalıştım, Fransa'ya çalıştım. Paris'e bir yıl gittim geldim. Ben zannediyordum ki tır şoförü oldun mu hep gece çalışırsın, uzun yola gidersin. Tesadüfen biraz gezim dolaşım, yani işsizlik parası alayım diye yokuşa sürdüm. Ben dedim şeker hastasıyım, ben uzun yola gidemiyorum dedim. Bana kısa mesafe işi buldular. yani böyle durumunuza göre işleri de Tabii. ayarlayabiliyorlar. Tabii. Tamam, kapandı. O
Ya o zaman var ya ben şaşırdım. Yani orada çalıştığın zaman yani işinden zevk alarak yapıyorsun yani amca. Bu kısa mesafede ben uykuyu çok seven bir insanım. Sabahları kalkamayan bir insanım. Halen daha öyle. Evet. Fakat o kadar zevk aldım ki yaptığım işten. Maaşım da güzel. Hemşireden daha fazla maaş alıyorsun. Aynen. zaten. Ben herkesten de erken gidiyordum işe. Büro elemanlarından önce gidiyordum. Bekliyordum gelsinler de benim evrağımı versinler. Peki aynı şey Türkiye'de yapan bir firma olur mu? Sen böyle böyle diyeceksin de sana göre iş ayarlayacak. He? Bak get oğlum. Ya benim biraz uyku problemim var da ben gündüz gece Bulduk da gitsem. derler. Aynen. Peki orada Türk firmaları ve Alman firmaları arasındaki farklar nelerdi? Sayın Ahmet Bey. Valla Alman firmasıyla Türk firması arasında şöyle mesela bir yük var. Gidiyorsun. 4,5 çalışıyorsun 9 saat. Saatin doldu. Tamam. Çekersin kenara yatarsın aşağı. Alman firması. Hatta seni aramasın diye telefonunu da kapatırsın. Aramaz zaten patron. Türk firması, Alman firması senin işin bittiği zaman daha aramıyor diyorsun. Mesela 4,5 saat sürersin, 45 dakika mola verirsin, bir 4,5 daha sürersin, molaya geçersin. Uzun molaya. Yani 9 saat istirahat etmen gerekiyor çalışmadan. Arabanın tekerleğinin dönmemesi gerekiyor. Patron seni kesinlikle aramaz. Seni zaten varsa araçta navigasyon, orada navigasyondan görür. Molada olduğunu bilir. Seni kesinlikle aramaz. Eğer Türk firmasında çalışıyorsanız ve saatli yani bir posta şirketi değil de normal yük taşıyorsanız, transport yapıyorsanız Evet. ya işte acele et de işte randevulu yük de işte terminli işte şu saatte orada olman lazım. Seni bekliyorlar da işte ya abi saatim doldu. Ya tamam cezası bende. Ha, Türkçe gibi. Sen şey yap. Sen devam et. Ya ama ben bir şey olursa ya ben vereceğim cezasını ben ödeyeceğim ya sana da işte bir 50 euro atarım. Böyle şey var. Ondan sonra Yani gidersin. buradaki sistemi oraya taşımışlar. Ha? Aynen. Allah Allah. Ha, gidersin ondan sonra ölürsün. Ya, acilmiş ben yük getirdim. Bekle derler. Ertesi güne kadar beklersin yük boşaltmaya. Ondan sonra o saate kadar başlarsın sövmeye patronuna. Ulan madem bu her şeyi benim niye sıkıştırdın? Şu olacak. Söver sayarsın artık. Bir de Peki- maaşını da alabilirsen çok iyi. Hadi canım o kadar. Ben Kırşehirli bir çocuğun şirketinde çalıştım. Güven Transport. İsmi de Güven. 40 gün çalıştım. Bir kuruş alamadım. Niye vermiyor? Vermiyor. Parası mı yok? Şu an Ordu istikamet. Evet, Ordunun bir evet. sahiline gitseydik ya. Ya bırak sahip. Abi şu yola baksana şu güzel. Cenazeye gidiyoruz oğlum. Yok çay içeceğiz dediniz ya onun için dedim. Ya yolda bakarız. Benzin bir şey varsa. Evet. Öyle işte. Ama şöyle mesela büyük posta şirketleri mesela UPS. UPS'te çalıştığın takdirde senin şeyin hep saatliktir. Yani Türkiye'deki gibi kurumsal firmalar, Evet. aynı Almanya firmaları gibi şahıs firmaları her yerde aynı. Aynı. Aynen. Olay bu yani. Evet. Son olarak evet. O yüzden her zaman kurumsal firmaları tercih etmek lazım. Sen öyle mi yapıyorsun? Şeyi şimdi nasıl bilmiyorum ama Yunanistan çok ilginç. Adres yok. Yani şimdi sana adres veriyorlar. Evet. Yükü şu adrese götüreceksin diye. Ama böyle kapı numarası, işte duvarda sokak ismi, şu bu böyle bir şey yok. Genelde de kilometreyi verirler. İşte falanca şehir, bilmem kaçıncı kilometre. Oradan bakacaksın o şeylerde, levhalarda oluyor ya. Veya kilometreye bakacaksın. O mesela diyor ki 10. kilometre. Bakacaksın 10. kilometrede oradan bir yol.
bir defa nereye geldim? Atina'da bir yere geldim. Dön dolaş. Yok, bulamıyorum. Bir benzinliğe girdim. Benzinliğe sordum. Bana gösterdiler şöyle, işte şu kadar kilometre gideceğim. Evet. Ben vurdum o yola, git Allah git Allah git. Yol bitti. Stabilize yol başladı, köy yolu başladı. Allah'tan gördüm, polisi gördüm. Evet. Polise sordum. Polis de bizi takip et. Yunanistan'da oluyor. Lan benzinliğin karşısı, o sordu, benzinliğin karşısındaymış. Eşek. Ben ta nereye? Ya o da şundanmış. Bu adres Latince. Fakat bunlar Yunanlıların çoğu Latince harfleri tanıyamıyor. Evet. Bu Yunan alfabesi değişmedi ya. İşte o yüzden tanıyamıyorlar. Tanıyamayınca bu tahmini olarak şey yapıp seni başka yere gönderebiliyor. Peki herhangi bir kaza falan durumu olduğunda ne bileyim bununla ilgili gerekli tedbirlere nasıl alıyorlar? Tazminat, ne bileyim davalık olma durumları. Vallahi Şahit olduğun bir şey var mı mesela? kendi yapmış olduğum kaza var. Ne oldu sonra? Sonra hiç polis geldi, yazdı, çizdi. İşte ben ya işte şöyle oldu da böyle oldu da dedim. Polis dedi ki ya tiyatro yapma ya bıraktım işte. Biz görüyoruz yani ne olduğunu. Ondan sonra o şekilde sigorta hallediyor yani. Senin Logan. Evet yani çok sıkıntı çıkartmıyorlar diyorsun. Yok. Şeydir. Tehlikeli madde araçlarında hız limitlerini hatırlıyor musun amca orada? Tabii onların hız limiti var. Otoyolda kaç? Fakat 70'te mi gidiyordun? herhalde Türkiye'de 70 hız limiti var. Ama biz şey yapmıyorduk. Otoyolda zaten otoyolda hız limiti yok. Yok. Ve köprü üstlerinde, tünellerde, devlet yollarında var hız limitleri ama otoyolda eğer sınır varsa gösteriyor orada ışıklı olarak. Eğer hızı göstermiyorsa bu sınırsız demektir. Eğer altında Porsche varsa araban gidiyorsa 300'de basabilirsin. Yani. Sıkıntı yok. Türkiye'de de böyle bir sistem gelmesi o iyi olur muydu sence? Vallahi Türkiye'de böyle bir sistem gelse adam 124 ile 150 basmaya uğraşır. Ama sen bakmışsın ki motor bir tarafa gitmiş, araba bir tarafa gitmiş. Yani bizde olmaz yani. Bizde de zaten dikkat çekicidir. Belli bir hızın üzerine çıkmıyor bazı arabalar hariç. Sanki ona göre Türk standartlarına göre yapılmış, ayarlanmış, hızı kısıtlanmış. Ama doğrusunu yapıyorlar. Sen peki ADR'de tanker dolum boşaltımı yaptın mı? Kursta yaptım. Ben tanker kullanmadım. Tankı Yani mesela sıvıyı boşaltma doldurmayı sen yapmadın o zaman. yok tankı kazanamadım. He. Tankı kazanamadım. Bidon ambalaj taşıdın sen yani. Ambalaj. Aynen. He. Ambalaj değil. Onu da yükleyen boşaltanlar vardı zaten. Tabii. Sen sadece şoförlük yaptın. Tankerinki şimdi He. bir kamyonun mesela bir tırın dorsesinde taşıdığın farklı. Anladım. Tank başka. Bu ADR'nin de tankı var. Evet. Benimki tanksız tehlikeli madde. Burada temel eğitim olarak geçiyor seninki. Ha, evet. Orada ne olarak geçiyor? Tank. Şey mi? Yok. Tank Normal. hariç ne olarak geçiyor? ADR'ye geçiyor. Ha ADR. Şeyde, dışında tankı da tank ile. Ne yapacaktın? Sırada patlayıcı radyoaktif de mi alacak mı yoksa? Ha? Olsaydı alırdım yani. Helal olsun vallahi süper. Evet arkadaşlar bak Türkiye'de siz almakta zorlanıyorsunuz. Bak amcam Almanya'da o kadar iyi Almanca da Yok Almancam fazla yoktu ya. olmamasına rağmen kaçıncı hakkında almıştın? İkinci mi? 5. 5. hakkında pes etmeden almış. Siz de ilk hakkınızda almak için kendinizi Ben aslında ilk hakkında alırdım ama dil
dil bir, yani dili de geçelim, yorgun. Yani gece sabaha kadar direksiyon sallayıp oradan kursa gittiğimi dinleyemediğimden dolayı ben Ya aslında kazanamadım. o sıkıntıyı bizim şoförlerimiz de yaşıyor ya. Sürekli çalışıyorlar. Aynen. Mesela geçen dönem adayım vardı. Çocuk derste uyuyor yani. Gece çalışmış, gündüz gelmiş falan, hepsi çalışıyor ediyor. Ama biraz gayret sarf etmeniz lazım arkadaşlar. Evet, o tabii konuda ki iyi dinlemekle gerekiyor. dinlemek gerekiyor. ADR diğer SRC'lere benzemiyor yani. Onu öncelikle dikkat edin. Bu konuda bizimle her zaman irtibata 5 geçebilirsiniz. yıl değil mi süresi? 5 yıl. 5 yılda bir sınava girmek gerekiyor. Ya işimiz tehlikeli madde olduğu için belgenin yenilenmesi gerekiyor. Bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor arkadaşlar. O konuda bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olun. Soruları çözün. Önümüzdeki sınavlarda yine beraberiz. Hayırlı yolculuklar dileriz herkese. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.